Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç halka grafik serisinden farklı bir grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada hedef gerçekleşen değerlerin birbirlerine olan oranlarını görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya. Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlamamıza yardımcı olacak verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya geliyorum. Önce dolu diyorum. Sonra boş. Şuraya daire 1. Daire 2, daire 3 şeklinde gidiyoruz. Şimdi burada bazı formüller uygulayacağız her bir daire için. Şimdi ilk formülümüzü yapalım. Shift eşittir eğer diyorum. Şuradaki değer büyükse 1'den 1 yaz, değilse buradaki değer yaz. Şimdi ikinci dairemiz için shift eşittir eğer diyorum. Yine buradaki değer büyükse 1'den, bu sefer minimum fonksiyonu C4 eksi 1 noktalı virgül 1 parantezi kapatıyorum, değilse 0. Burada gördüğünüz gibi ilk daire tamamlandı, %100 tamamlandı, %60'ı buraya yazmış olduk. Üçüncü dairemize geliyorum. Shift eşittir minimum diyorum bu sefer. Şu eksi bu eksi bu değilse 1 yaz. Parantezi kapatıyorum. Boşluğa geliyorum. Shift eşittir 1 eksi şurası diyorum. Şunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Bunun için şu alanı komple seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu halka grafiğimi seçiyorum. Grafiğimi biraz büyüteyim. Şimdi burada 2 tane halka grafiği var. Bunu 3 yapmak için şöyle yapacağız. Satır, sütun değiştir diyorum. Bunu 3'e çıkarıyorum. Şimdi grafiğimizi seçiyorum. Buradan seri grafik türünü değiştir diyorum. Ve ilk grafiğimizi daire 1 olanı şuradan pastaya çevireceğim. Ancak buradan ön izlemeden de görüldüğü gibi diğer daire 2 ve daire 3 görünmüyor. Şu anda daire 1 kapattı bunu. Bunun görünmesi için şunları seçiyorum. Şuradan şunları kaldıralım. Şimdi grafiğimizin renklerini ayarlayalım. Şu ilk grafiğimizi çift tıklıyorum. Buradan dolgudan bu sefer koyu yeşil yapacağım. Aynı şekilde şunları da koyu yeşil yapacağım. Ancak şu mavi alanı, yani 160 olarak görünen kısmı koyu yeşil, geri kalanı beyaz yapacağım. Tabi çift tıklamam gerekiyor. Mesela şu alana çift tıklayıp beyaz yapmam gerekiyor. Şöyle. Şunu beyaz yapmam gerekiyor. Daha sonra bunların kenarlığı yine beyaz olsun. Düz çizgi beyaz. Şu da aynı şekilde. Ve şu da. Sanırım hepsi tamam. Şimdi yaptıklarımızı kontrol etmek için şöyle yapacağız. Şuradaki değerlerle oynayacağız. Bunu 16 diyelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi turuncu oldu. Bunu beyaz yapmamız gerekiyor. Çift tıklıyorum. Yine dolguyu beyaz yapacağım. Daha sonra 116 diyelim. Ya da şöyle yapalım. 76 diyelim önce. 116 176 216 256
276. Evet, burada bir hata yaptık. Şurası yeşil olmalı. Tamamını beyaz yaptığımız için şu an olmadı. Tekrar 216. 176. Şimdi oldu. Şimdi grafiğimizin son ilavesini, yani şuradaki görüntüyü vermek için şöyle göstereyim. Şuradaki şu görüntüyü vermek için bir ekleme daha yapacağız. Ekleye geliyorum. Buradan şekillerden şu daireyi seçiyorum. Shift'e basılı bir şekilde şurada şunun ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum bunu. Şöyle yapacağız. Dolgusu beyaz olacak. Kenarlı olmayacak. Bu seçiliyken Shift eşittir diyorum. Şuradaki değerimi seçiyorum. Enter. Daha sonra bunu ortalıyorum. Kalın yapıp büyütüyorum. Böyle kalabilir. Şunu kapatalım. Şimdi şunları beyaz yapalım. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Daha sonra grafiğimi seçeyim. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Grafiğimi seçiyorum şöyle ve büyütüyorum. Tabii şu dairem şöyle ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve Ctrl A ile seçip bunların hepsini grupluyorum. Son olarak şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 200'e kadar diyorum. Ctrl D ile aşağı çekiyorum. Bunu 1'den 300'e kadar diyorum. Şunu da talep gerçekleşen bölü kapasite hedef diyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.